Merhabalar. Bugünkü videoda insülin rezistansından daha önce kısaca bahsetmiştim ya, onu bir uzun anlatarak bahsetmek istiyorum. Efendim, dersimiz insülin rezistansı. Bu rezistansta oturmanın bedeli nedir? Neden her birimizde insülin rezistansı var cümleleri kullanılıyor? İnsanlar hatta şahsına özel bir şey zannediyor. Geldiklerinde benim insülin rezistansım varmış diye, ama hepimizde var diye düşünebiliriz. Çünkü anlamını öğrenince aslında hepimizde biraz olduğunu anlamış olacağız. Yaşlanmakla paralel bir şey de o yüzden sadece dozunu değiştirebiliriz. Şimdi bir kere insülin, yani rezistans ne demek? Direnç. İnsüline direnç var. İnsüline rezistans, insüline duyarsızlık, insülinle arasında bir muhattabiyetsizlik var, değil mi? Bir şey insülinle muhatap değil. O şey nedir? Duyarsız olan, muhatap olmayan hücre. Değil mi? İnsülin nereyle konuşacak? Hücreyle konuşacak. Temelde insülinin görevi nedir dersek, şimdi bu konuyla ilgili olarak anlatacağım, çok uzun bitmez yani ayrıca insüline girersek. İnsülinin bu rezistans hikayesindeki görevi şu: şekeri alacak ve hücrenin içerisine koyacak. Şimdi şeker dediğimizde yediğimiz o beyaz şeker diye düşünmeyelim. Kimyasal adı glikoz ya. Her şey glikoz olabilir. Yani maydanozu yiyince de glikoz olabiliyor. Gerçekten pasta börek yiyince de glikoz olabiliyor. Ama çok aç kalırsanız yağ da glikoz olur, protein de olur vesaire. Yani glikoz bir sürü bakımdan oluyor. Şimdi ana madde olarak glikozu kimyasal adıyla yakıt olarak konuşuyorsak, yemek yedikten sonra bütün o mide bağırsak sisteminde onlar sindirilince kana karıştı diyelim, değil mi? Karıştığı anda kanda o hani AKŞ diye bakılıyor ya, sabah açlık şekeri dediğimiz şey. O sabah açlık şekeri sonra yemekten sonra değişiyor falan. Çünkü demek ki arada kana karışıyor. İşte bu kana karışma anında kandaki düzeyi vücut gözlemliyor, değil mi? Pankreas bunu gözlemliyor. Ve oradaki karışma hızına ve miktarına bağlı olarak onu neden kanın içinde bıraksın ki? Alacak ve hücrelerin içerisine gönderecek. Çünkü o bir yakıt yani. Yediğimiz her şey aslında yakıt olsun diye veya tamir olalım diye ham madde olarak gönderiliyor. Şimdi kana gelmiş olan bu yakıtın yakılacağı yer olan hücreye gitmesi lazım. Hücrede nerede yanıyor biliyorsunuz? Sitoplazmasında, yani hücrenin sıvı kısmında, bir de mitokondrisinde yanıyor bu. Yakıt olarak oraya gitmesi lazım. İnsülinin görevi, hangi hücreler bunu yakacaksa alıp kandan oraya götürmek. Kanda olması istenmediği için derdimiz var zaten. O yüzden açlık, tokluk bakıyoruz vesaire. Şimdi demek ki insülin şekeri alır, hücreye götürür. Rezistans ona hücreymiş, değil mi? Hücre direnç gösteriyor. Neden burada hücreden bahsediyoruz? Ne oluyor da o hücre beğenmiyor insülini gibi bir şey? Aslında hücrenin tamamı değil burada direnç gösteren. Çok basit çizimler olmasına çalışacağım, izin verirseniz. Şimdi mesela bu hücremiz olsun. Her hücrenin dışında ve aslında neredeyse her vücuttaki organın etrafında çift katlı zar var. Şimdi bu hücrenin dışında zar var. Tabii ki içinde mitokondrisi var. Ayrıca konuşuruz. Şurada çekirdeği var. Bir sürü organı var yani. Şimdi insülin burada duruyor. Pankreas onu saldı. Bu diyecek ki kandaki şekere, kan glikozu diyelim ona, içeriye girmesine isteyecek. Çünkü burada ATP olacak, o mitokondride ATP olacak, değil mi? Bunun içeriye girmesi her hücrede değil ama çoğu hücrede insülinle ilgili. Kaslarda kullanmak için enerjiyi, insülinle ilgili vesaire. Bazı hücrelerde insülinden bağımsız giriyor. Şimdi bizim bilmemiz gereken şu: insülin, şurası glikoz, içeriye girecek ya bu glikoz. İşte bu aradaki farkı şurada bir kapı yapıyor. Şurası kapı olsun. Bu kapının üstünde mesela diyelim ki şöyle bir anahtar olsun. İnsülin işte bu yani anahtar deliği olsun. İnsülin burada anahtar. Burası da anahtar deliği tabii ki. İşte duyarsızlık dediğin hücrenin zarındaki insülinin daha önce anahtar olarak uyduğu anahtar deliğine artık uymaması. Dolayısıyla aslında insüline cevap vermeyen, yani anahtara cevap vermeyen anahtar kilidi, yani oraya uymuyor. Bunlar normalde birbirlerine bir Lego gibi hangi biçimdeyse, diyelim ki anahtar şu şekilde, böyledir ya anahtarlar.
İnsülin de buraya şöyle uyuyor normalde. Aynen bunlar birbirlerinin devamı gibi tırk dönünce açılmış oluyor. Şimdi bu uyumsuzluk olduğu için insülinin sayısı sürekli artıyor. Çünkü kan şekeri düşmemiş oluyor. Vücut onu ayarlamaya çalışıyor. Nasıl biz bunu düşürebiliriz bir an önce diye. Dolayısıyla sonuçta insülinin sürekli artmasının sebebi aslında şuradaki anahtarın tamamen paslanması. Paslı anahtar görmüşsünüzdür, kilit daha doğrusu. Eski evlerde değil mi, köy evlerinde falan paslı kilit olur. Şimdi çok basite gitti de ne kadar uyduruk anlattı gibi oldu ama konumuz anahtarın kilidi açamaması. Şimdi buraya kadar olan kısım bitti. Herkes bu kadarını zaten kavruyor. Derdimiz şu, ne oluyor da bu kilit paslanıyor? Çünkü kilit paslanmamış olsa zaten birbirlerine uyacaklar. Ve bu kilitlerden aslında bir tane değil, bir sürü sayıda var. Bir sürü sayıda olduğu için de bir sürü insülin her yere girmeye çalışıyor. Mesela yağ hücrelerinde bu kilitlerden daha çok var. Aslında tak 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 hemen içeriye girebiliyor insüline bağlı olarak kilo alma sebebi olan şeker. Ama daha hassas hücrelerde o kadar çok yok. Yani yağ hücrelerinde daha fazla var. Şimdi dönelim. İnsülinin yüksek olmasının sebebinin zarların problemi, zarlar üstündeki anahtar deliklerinin paslanması olduğuna karar verdik. Şimdi bu paslanma niye oluyor? Sadece bilmemiz gereken şey o. Yani eğer birisinde insülin rezistansından bahsediliyorsa aslında zardaki paslanmadan bahsediliyordur. Şöyle bir zar, taze diyelim buna. Bunun üstündeki anahtarlar da taze olsun. Taze buraları, zarları. Bir de bunun bayatını yapalım, öyle söyleyelim. Bu da bayat olsun mesela. Daha kalın oluyor. Mesela burası esnekken burası çok sert oluyor. Yani sert, esnek olmayan vesaire ama asıl adı Türkçesi paslanmış, tıpçası oksitlenmiş. Biyokimyacısı ve bizim aramızda konuşma şekli serbest radikal hasarına uğramış. Saldırısı diyelim. Şimdi burada konumuz bu. Sadece serbest radikal saldırısı yani oksitlenme yani paslanma buraları doldurduğu için o bahsettiğimiz tazelik bayatlığa dönmüş oluyor. Bayat olduğu için de anahtar kilit birbirine uymuyor. Şunlar SR olsun, her seferinde öyle geçirelim bunu. SR bu serbest radikaller, radikal, saldırgan vesaire bu laflar yani. Bunların geldiği temel kaynak neresi? Mitokondri. Dolayısıyla başka videolarda da anlatacağım üzere bir hücrenin içerisinde beslenmeden, yaşam şeklinden bu işte sigara olabilir, uykusuzluk olabilir, egzoz duman olabilir, kimyasallar olabilir. Serbest radikaller arttıysa ki bizi burada beslenme ilgilendiriyor. O serbest radikaller hücrenin içerisindeki zarları hasarlarlar. Bu hasarlar ne olabilir? Mitokondrinin zarı olduğu gibi hücrenin dış zarı da olabilir. Dolayısıyla hücrenin dış zarındaki o reseptör dediğimiz anahtar deliklerine gelen hormonlar uyamayacağı için sayıları artar. Çünkü işlerini yapamıyorlar o sayıdayken. Anahtar kilit duyarsızlığı var. O yüzden kanda yükselen insülini biz vücut insüline duyarsız, benim insülin duyarsızlığım var, insülin duyarsızlığım yüksek çıktı gibi aslında sorun insülinmiş gibi algılayarak şey yapıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ama buradaki sorun o hücrenin artık taze hücre zarından bayat hücre zarına dönmüş olması. Bayatlamanın sebebi de yaptığımız her şey ama temelde beslenme. Beslenme ile ilgili konuda da bayatlaştırıcıların çıktığı, serbest radikallerin çıktığı yer mitokondri olduğu için dönüp dolaşıp o zaman orayı nasıl besleyeceğiz konusunda dönmüş olacağız. Yani insülin rezistansı dediğimiz şey aslında iyi yakıt kullanamayan hücrenin çıkardığı egzozun, serbest radikal, hücreye verdiği zararın biraz da zar kısmına, zararın zara gitmesi. Dolayısıyla da insülinin içeriye reseptörüyle hormon olarak işini yaptıramaması, kanda yükselmesi. Biraz böyle ilkokul çocuğu, biraz ortaokul çocuğu, sonra birazcık da master düzeyi falan her şekilde anlatmaya çabalayarak toplamak istedim. Şimdi biz burada bir rezistans ya da duyarsızlık olarak insülinden bahsettik ya, bunun böyle işte serotonin duyarsızlığı, melatonin duyarsızlığı, testosteron duyarsızlığı, östrojen duyarsızlığı diye uzatabiliriz. Onu başka şeylerde de söylerim ama insülin bir hormon ve hormonlar hücrelere görevlerini aslında hormona duyarlı olan reseptörle, anahtar kilit uyumuyla emir verebiliyor. Kanda dolaşan insülin eğer bir hormon olarak bir hedefi yoksa, nereye gideceğini bilmezse olmaz.
Herkes nereye gideceğini biliyor. Kim kimle anlaşacağını biliyor. O da gidiyor. Hangi hücrelerin içerisine şeker sokmak istiyorsa ya da enerji, onların kapısına dikiliyor. Orayı açmaya çalışıyor. Eğer o hücreye daha önceki beslenmeden, yaşam şeklinden, yaşın ilerlemesinin verdiği yaşlılıktan bile giderek yıpranmışsa, tazelikten bayatlığa geçmişse birbirleriyle anlaşamıyorlar demektir. Konumuz insülinimiz değil. Demek ki konumuz aslında hücrenin emir alamayan kalın kafası, yani kalın zarı. Onun da sebebi işte mitokondriyal sistemden çıkan artıkların birikmesi en temel sebep, öyle söyleyelim.